Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız BMW X7 2024 model. Şimdi aracımızı inceleyeceğiz hep beraber. Sizinle birlikte en ince ayrıntısına kadar bakacağız. Olanı, olmayanı, güzel şeylerini, kötü yanlarını. Kötü yanı olduğunu düşünmüyorum ama aracı beraber inceleyelim. Siz de karar verin ve yorumlarda kendi fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hemen başlayalım aracı incelemeye beraber. X7 aracımızı incelemeye başladık. Gördüğünüz gibi BMW'nin ikonik kocaman böbrekleri yine X7 aracımızda bulunuyor. Siyah bir yapıya sahip. Etrafında mat detaylar bulunuyor. Son derece özellikle gündüz aydınlatmalarımız ve aşağısında LED farlarımız bulunuyor. Gece ve gündüz sürüşünüzü çok güzel yönde etkileyebiliyor bu özellikler. Şöyle aracımızın yanına doğru geçersek eğer, gördüğünüz gibi aracımızda 21 inç jantlarımız bulunuyor. Yani kocaman bir araç için şık duruyor. Bu araç için 23 jantını da seçebiliyorsunuz diye biliyorum. Katlanır aynalarımız var. Aynı zamanda ısıtmalı, kış aylarında çok etkili bir kolaylık sağlıyor bize. Sonrasında aracımızda gördüğünüz gibi camları olsun devasa bir boyuta sahip. Aracın boyu tam 5 metre 18 santimetre. Genişliği 2 metredir. BMW'nin kullanmış olduğu 3D stop aydınlatmaları bulunuyor. Gördüğünüz gibi animasyonlu şekilde açılıp kapanabiliyor. Burada stop için ışıklarımız var. Şöyle aşağı indiğimizde iki tane çıkışlı egzoz kafalarımız bulunuyor. Boyutlarından bahsetmem gerekirse yani araç yola sığmıyor. Zaten 7 koltuklu bir araç bu. İçini de size detaylı bir şekilde göstereceğim, anlatacağım. Şöyle önünü de tekrar göstereceğim size. Sonrasında bagajına geçeceğiz. Agresif bir tampon yapımız var. Hava geçişlerimiz var. Aerodinamiğe katkısı bulunan hava geçişleri. Şöyle gördüğünüz gibi aracın dış yapısı bu şekilde. Şimdi sizinle birlikte aracın bagaj kısmına geçelim. Birçok fonksiyonu orada da var. Onların hepsini size göstermek istiyorum. Şimdi aracımızın bagajını inceleyeceğiz sizinle birlikte. Tabii ki aracımızda lüks bir segment araç olduğu için otomatik bagaj sistemimiz bulunuyor. İkiye ayrılan bir bagaj bölümü var. BMW'nin yaptığı şekilde. Burada bir ayırıcımız var. Bunu direkt çıkarıyorum size de daha ayrıntılı şekilde gösterebilmem açısından. Şimdi arkadaşlar önce aracımızın şurasını açabiliyoruz. İki kademeli şekilde açılan sistemimiz bulunuyor. BMW'de olduğu gibi. Şimdi araçta göstermek istediğim özelliklerden birkaçı şunlar. Şurada 4 tane hatta 6 tane tuşumuz var. Şu iki tuş öndeki koltuklar, bildiğimiz koltukları indirip kaldırıyor. Bu da 6 ve 7. koltuğu indirip kaldırıyor. Bunlar da maksimum bagaj. Bastığınızda bütün koltuklar yatar. Şöyle şu şekilde çekelim. Gördüğünüz gibi hepsi birlikte yatıyor ve size çok geniş bir bagaj hacmi sağlıyor bu araç. Oranlara takılmayacağım çünkü çok hatırlamıyorum kaç litre olduğunu ama gerçekten hani bir yatak koyabilirsiniz içine. O derece söyleyebilirim. Diğer tuşumuzsa maksimum yolcu kapasitesi olarak belirlenmiş. Şöyle bastığımda diğer tuşları kullanmıyorum zaten hepsi aynı sistem. Hani tek tek açıp kapatmaya yarıyor. Şu şekilde gösterelim. Önce en arka koltuk kalkıyor. Sonra diğer 3 koltuk diyelim. Onlar kalkıyor. Şöyle onlar da kalksın. Şunları da şöyle ellerimizle manuel düzeltiyoruz. Yani araç şöyle söyleyeyim minik bir minibüs gibi yani o kadar büyük ve geniş. Aracımızda şurasında aracı yükleme olayından dolayı aşağı indirebiliyoruz şöyle bastığımızda ya da basılı tuttuğumuzda aracımız hafif de olsa aşağı iniyor. Kim kullanıyor derseniz kimse kullanmıyordur bu özelliği bence. Yani onu söylemek istedim. Bir de şu tuşa ya da buna bastığınızda sadece bu kapanır. Buna bastığınızda yukarıdakine komple bagajımızı kapatabiliriz. Şöyle basalım. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bagajımız kapanıyor.
Evet arkadaşlar, aracımızın kalbini göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi araç daha yeni bir araç, tertemiz. Maşallah diyelim hep beraber. Aracımızda 6 silindirli 380 PS üreten bir motorumuz var. Koskocaman bir aracı hareketlendirmesinde gayet başarılı. Gördüğünüz gibi aracımızın motoru biraz iç kısımda konumlandırılmış. Aracın büyüklüğünden dolayı ağırlık dengesi sağlanmış. Çok başarılı şekilde gözüküyor motoru. Motoru tertemiz şekilde böyle şık duruyor. Şu detaylar. Bunların siyah olmasını isterdim bu arada ama olsun, bu şekilde de güzel gözüküyor. Şimdi aracın motorunda söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Şimdi videomuza devam edelim. Bu arada siz de kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Araçla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. En arkadaki koltuklarını beraber deneyimleyeceğiz. Size de fikirlerimi sunacağım. Şöyle aracımızda burasında bir tuş var. Yine açabildiğimiz, şöyle bastığınız zaman size bayağı bir giriş hacmi sağlıyor. Yani rahat bir şekilde arkaya geçebiliyorsunuz. Şimdi ben geçiyorum arkaya. Size de fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, sonuçta 5 metre 18 santimlik bir arabanın içinde oturuyoruz. Arkası şu an oldukça hani rahat. Arkada da bayağı boş, önde de bayağı boşluk var. Ben de şu an güzel bir şekilde oturuyorum. Hani ben 1.73 boyundayım ama buraya sığıyorum. Hani bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde oturuyorum ve şöyle söylemem gerekirse en arka koltuktaki, yani ön koltuk ne kadar rahatsa en arka koltukta o kadar rahat. Onu söyleyebilirim size. Yine arkada şurada perde diyebileceğimiz aparat takabildiğimiz bölüm var. Burada yine bardaklığımız var. Şurada Type-C girişlerimiz var. Ufak da olsa Type-C girişlerimiz bulunuyor. Onun dışında yine koltukları yanlardan ileriye geriye, hani arkada rahat edebilmeniz için ileriye geriye oynatabiliyorsunuz. Onu da söyleyebilirim. Burada koltuk ısıtmalarımız var. En arka koltuklarda da koltuk ısıtmalarımız var bu arada. Burada bir cam tavanımız var, minik de olsa. Bunun nereden açıldığını daha keşfedemedim, ona bakacağım. En arka koltukta koltuk ısıtmasının olması yani son derece lüks bir araç. Aracın tavanı Alcantara ile kaplı, siyah. Pozitif yönde lüks olduğundan dolayı aracımız gayet iyi ve şık duruyor. Başarılı, yani sevdim. Şimdi yine bir ön tarafa geçelim. Orayı da göstereyim size. Şöyle ineceğim araçtan. Şöyle yine buradan bastığımızda aracımızın arka koltuğu yerine oturuyor. Arka koltukları aynı zamanda ön koltuklarda olduğu gibi buradan ayarlayabiliyoruz. İleriye, geriye ayarlayabiliyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Şöyle ben geçiyorum arabanın arkasına. Arkadaşlar, ön koltuk bana göre ayarlı. Gördüğünüz gibi ne kadar rahat oturuyorum. Yani dediğim gibi hani kocaman bir aracın içinde oturuyorsunuz. Dev gibi bir BMW bu. Şimdi burada arkada anlatmak istediğim, burada bir yine BMW'nin askı aparatıydı, tabletti vesaire gibi şeyleri takabilmeniz için bölümümüz bulunuyor. Aynı zamanda bir tane de Type-C girişimiz var. Burayı kapatıyorum. Kademeli olarak klima ayarlamalarımız var. Koltuk ısıtmalarımız aynı zamanda arkada da bulunuyor. Şimdi ön tarafa geçelim. Daha iyi ayrıntılı bir şekilde anlatayım size. Ön kapısını size inceleyeceğim. Beraber bakacağız tuşların fonksiyonlarını. Yani genel olarak bildiğiniz tuşlar ve aynı şeyler bulunuyor ama yine de göstermek istiyorum. Çünkü bu lüks bir araç, X7. Bunları görmenizde fayda var diye düşünüyorum. Siz de yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz ve kanalımıza abone olmayı sakın kesinlikle unutmayın bu arada. Söylemiş olayım onu unutmadan. Yorum yapmayı da unutmayın aynı zamanda. Kapısını açıyorum. Yine aracımızın kolunda son derece yumuşak. Hissiyatı çok iyi. Ve tuşlarımız bu şekilde. Yine ayna kapatma tuşlarımız ve bagaj açıp kapatma tuşlarımız burada bulunuyor. Koltuk ayarlarımız da aynı şekilde burada bulunuyor. Yani bunlar bildiğiniz şeyler aslında. Ama yine de ben bunları anlatmak, göstermek istiyorum. Yine BMW'de sevdiğimiz bir özellik, koltuk bükme fonksiyonu bunda da bulunuyor. Ortadan koltuğu bükebiliyorsunuz. Aynı zamanda istediğiniz şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Yine masaj fonksiyonları falan hepsi içinde dahil olarak bulunuyor. Aracımızda seçilmiş olan opsiyon olarak yine bir tahta desenli parlak bir parçamız bulunuyor burada. Yine yekpare bir ekranımız var uzunlamasına. Gördüğünüz gibi direksiyon yine hala aynı bildiğimiz gibi direksiyon. Etli. M logomuz da burada bulunuyor gördüğünüz gibi. Burada aracımızın yine
hava menfezlerini ayarlayabileceğimiz minik fonksiyonel tuşlarımız bulunuyor. Çok fazla tuşumuz yok aracımızda. Yine burada X5'te olduğu gibi yeni X5'te ambiyans aydınlatmalı bir şekilde XCD logomuz bulunuyor. Şöyle aracımızın medya kontrol ve vites seçici bölümüne gelirsek eğer, vites seçicimiz burada ufak bir şekilde konumlandırılmış. Gayet şık duruyor. Ya ben büyük olanları seviyorum ama bu da çok güzel duruyor. Sıkıntı yok. Anti patinaj özelliğimizi kapatabiliyoruz. Park yardımcısı ve park kamerası aynı şekilde 3D şekilde bizi karşılıyor burada. Yine kameramızı istediğimiz yönde seçebiliyoruz. Aracımızı 3D olarak bize gösteriyor. Aynı renkte, aynı modelde gördüğünüz gibi bu şekilde aracımızı istediğimiz gibi seyredebiliyoruz. Buraya geçersek eğer, burada mod seçicilerimiz var. Sport, Comfort, Eco Pro ve yokuş iniş desteğimiz bulunuyor. Auto Hold'umuz var. Burada da aracımızı aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Yani kompresörlü şekilde indirip kaldırabiliyoruz. Bunun videosunu da şimdi görürsünüz zaten ekranda. Ekranımızda aynı zamanda şu şekilde, BMW'de bildiğiniz gibi bu şekilde elle hareket ettirebiliyoruz. Şu şekilde geçebiliyoruz. Bu şekilde de geçebiliyoruz. Şimdi sesini kısıyorum telif yememek açısından. Aracımızda ses sistemi olarak Harman Kardon kullanılmış. Biliyorsunuz Harman Kardon'un zaten özelliği anlatılmaz. Herkes biliyordur. Bunu anlatmama gerek yok. Aracımızın üst tarafına geçersek ve aracımızda Alcantara siyah, çok hoş, dokunma hissi çok iyi bir tavan yapımız var. Aracımızda aynı zamanda boydan boya açılabilir cam tavanımız var. Aynı zamanda bu cam tavanımızda LED aydınlatmalarımız bulunuyor. Gece size böyle bir şölen sunuyor burada ama şu an göremiyorsunuz gündüz çekim yaptığımız için. Böyle sanki şeyin üstünde oturuyorsunuz. Diğer arabaların üstünde oturuyormuşsunuz gibi hissediyor araç. Çok yüksektesiniz. Hani hiçbir şeyden korkmuyormuşsunuz gibi his veriyor araç size. Ama hani sonuçta bir arabanın içindesiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Aracın ön kaputu böyle size şey gibi geliyor. Hani çizgileri falan spor bir arabanın içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ama son derece lüks ve rahat bir aracın içinde oturuyorsunuz. Şu an hız sınırlarını aşmadan size hissiyatlarımı aktarmak istiyorum. Birazdan yine biraz gaza basacağız. Videoda kalmaya devam edebilirsin. Yani bu arada bir de abone olun hani beklerken. Şöyle dediğim gibi araç çok rahat. Dışarıdan hiçbir sesi duymuyorsunuz. Zaten bu araçlar biliyorsunuz Amerika'da üretiliyor. Amerika'dan buraya geliyor. Yani X serisinin tamamı Amerika'da üretiliyor. Şu ana kadar incelenen videolar da zaten Amerika'da incelenmiş. Şu an ben Almanya'dayım. Almanya'da inceliyorum bu arabayı. Türkiye'de fiyatı ne kadar bilmiyorum. Bilenler aşağıya yoruma yazsınlar. Biraz hafiften gazına basacağım. Hız sınırlarını aşmadan. Direkt sporta da alayım. Daha iyi hissedebilin diye. Şöyle sporta bastım. Direkt sesi falan değişiyor zaten aracın. Şöyle hafiften gaza basıyorum. Abi 5 metrelik bir araçsın sen ya. Kocaman bir tanksın ya. Bu kadar nasıl hızlanabiliyorsun ya? Arkadaşlar fikirlerinizi lütfen yoruma belirtin. Nasıl hızlanıyor bu araç bu kadar? 380 PS araba olabilirsin ama 2,5 ton civarı bir araçsın yani. Nasıl bu kadar hızlanabiliyorsun? Gerçekten şu an şaşırıyorum araca. Gayet güzel. 2024 model X7'nin içindeyiz ve hızlanmasını deniyoruz. Araç 380 PS. Şimdi gaza basıyorum. Sporttayız. Şöyle gaza bastım. Daha söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, like'larınızı eksik etmeyin. Böyle videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız bize abone olun. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.